Herkese merhaba, Öz Mutfağa hoş geldiniz. Bugün size nefis bir bazlama tarifiyle geldim. Hem çok pratik hem içinin dolgusuyla çok da besleyici bir tarif. Sizi fazla bekletmeyeyim, şimdi hemen tarife geçeyim. Yoğurma kabına 1,5 su bardağı ılık suyu alıyorum. Su bardağı ölçüsü 200 mililitre. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 tatlı kaşığı şeker ekledim. 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Ben zeytinyağı kullandım. Bu arada arkadaşlar malzeme miktarlarının detaylarını açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi ununu ekleyeceğim. Ben 4,5 su bardağı un kullandım. Fazla sert olmayan orta kıvamda bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Unu eklerken kontrollü bir şekilde eklerseniz çok daha iyi olur hamurun kıvamına bakarak. Unun geri kalanını da ekledikten sonra hamuru yoğuracağım. Sizin de gördüğünüz gibi çok fazla yoğurmaya gerek kalmadan çok pratik bir şekilde hazırlanan bir tarif. Aynı zamanda çok fazla hamur açmaya da gerek olmadığı için İlk defa yapacak olanların bile çok kolay bir şekilde hazırlayabileceği gerçekten nefis bir bazlama tarifi. Evet, hamuru toparladım. Kıvamı da bu şekilde yumuşak bir hamur. Şimdi hamuru 15-20 dakika dinlendireceğim. Hamur dinlenirken ben de iç harcını hazırlamak istiyorum. Tavaya 5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ aldım. Ben zeytinyağı kullandım. İki büyük havucu rendeledim. Havucu ekliyorum. Havucu sotelemeye başlıyorum. Havucun rengi biraz çıktıktan sonra bir büyük soğanı küp küp doğradım. Soğanı da ekliyorum. Havuç ve soğanı birlikte yumuşayıncaya kadar soteleyeceğim. Havuç ve soğan yumuşadıktan sonra üzerine 50 gram kadar pastırma ekledim. Ben daha da lezzet vermesi açısından pastırma ekledim. Siz isterseniz çıkarabilirsiniz kendi damak zevkinize göre. Ya da pastırma yerine sucuk da ekleyebilirsiniz. Kendi damak zevkinize göre tercih sizin. Üzerine gördüğünüz kasedeki ıspanağın hepsini ekledim. Bir bağ ıspanak yaklaşık 350 gram kadardı. Ispanaklar da hafif sönünceye kadar hepsini birlikte soteliyorum. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir çay kaşığı da karabiber ekledim. Siz kendi damak zevkinize göre istediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz tabii ki. Evet, iç harç bu şekilde hazır. Ocaktan alıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Tezgaha biraz un serperek hamuru tezgaha alıyorum. Hamurdan 8 tane beze hazırlıyorum. Bu arada arkadaşlar bu bazlamayı farklı iç harçlarla da hazırlayabilirsiniz. Sade peynirli, peynirli ıspanaklı, patates kavurmasıyla ya da kıymalı olarak her şekilde hazırlanabilir. Ve hepsiyle de nefis olur. Evet, bezeleri bu şekilde hazırladım. Şimdi açmaya geçebilirim. Bezeleri biraz un serperek pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. Hamurların büyüklüğünü siz kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Evet, birinci bezemi açtım. Şimdi inceliğini de size göstermek istiyorum. Bakın gayet ince. İç harcımı da göz kararı şöyle bir 8'e böldüm ki hepsine eşit miktarda iç harç gelebilsin. İç harcımı ortasına yerleştirdikten sonra bu şekilde bohça şeklinde kapatıyorum ve hamurları birbirine yapıştırıyorum. Evet, ilk bazlamam bu şekilde hazır.
Diğerlerini de aynı şekilde hazırlayacağım. Bu arada arkadaşlar, buraya kadar izleyip tarifimi beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın ki yeni tariflerimden haberiniz olsun. Evet, bütün bazlamalarımı bu şekilde hazırladım. Şimdi pişirme aşamasına geçebilirim. Tavaya biraz sıvı yağ ekliyorum. Yağ ve tava iyice ısındıktan sonra kısık ateşte bazlamaları arkalı önlü pişireceğim. Evet, bazlamalarımı bu şekilde arkalı önlü kontrol ederek kısık ateşte pişirmeye devam ediyorum. Sizin de gördüğünüz gibi arkadaşlar, maya kullanmadan, fırın kullanmadan çok pratik bir şekilde hazırlanan gerçekten çok nefis bir tarif. Umuyorum ki tarifimi beğenmişsinizdir. Evet, bazlamaların hepsini pişirdim. Bu şekilde gerçekten nefis görünüyorlar. Şimdi bir tanesini kesip size içinde göstermek istiyorum. Çok lezzetli, iç harcıyla gerçekten nefis bir bazlama oldu. Tarifimi beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.